sabit olmasın, bunda da hareket olsun. Yani detayda. Bu bir teknoloji dizisi ve gençlik dizisi. Daha doğrusu gençleri, çocukları, yeni jenerasyonu teknolojiye sevdirmek, onları merak ettirmek, onların o taraflarda hani ülkenin de ihtiyacı olan gelişim, insan kaynağını destek olmak noktasında önemli bir proje bizim için. Tabii ki drone da bunun için çok önemli bir kaynak. Yani sonuçta yeni jenerasyon 6 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında iPad kullanmaya, tablet kullanmaya, bilgisayar kullanmaya başlıyor ve dolayısıyla çok ciddi bir jenerasyon geliyor. Yani biz de o noktada nasıl burada hani o farkındalığı arttırabiliriz, merak unsurunu ve eğlenceyi birleştirebiliriz derken böyle bir proje oluşturulmuş. Ben de ona sonradan dahil oldum bu projenin içerisinde ama hani açıkçası zaten sevdiğim bir konuydu. Yani teknolojiye meraklıyım biraz. Hani kendi özel hayatımda olmasa da hani normal dışarıda teknik konularda çok meraklıyım. Dolayısıyla benim de çok dikkatimi cezbetti. Yani FPV yarışını falan takip ederdim. Dolayısıyla çok uzak olmadığım bir konuydu. Ben bu projenin o anlamda çocukları çok etkilediğini hani düşünüyorum. Şu an zaten ilk bölüm daha yeni yayınlandı. 3. gün YouTube'da yayını. İlk sahnedeki çok büyük bir drone yarışımız var. Daha önce drone'la çok çekim yaptık ama drone'larla çekmek hiç daha önce başımıza gelen bir şey değildi. Yani onu da yaptık ama bu FPV'ler biraz daha farklı. Frekans mantığı çok değişik. Orada zorlandığımız şey şu oldu. Bir FPV yani bir race drone dediğimiz alet yaklaşık saniyede 220 kilometreye kadar çıkıyor hızı. Dolayısıyla yakalamamız çok zor. O yüzden onun hızını azaltmamız gerekti ve diğer drone'larla çekmeye kalktığımızda da diğer drone'ların frekansı, onların frekansı uyuşmadı. Dolayısıyla FPV drone'u sadece FPV drone'la çekebiliyorsunuz. Burada çok zorlandık. Takibi de zor bir şey. Teknik olarak kameraları ona göre kurmak, ona hız ayarlamak falan. Orada zorlandık. Onun dışında hani zaten şey olarak setimizi şöyle tasarlamak istedik. Çocuklar olduğu için saatlerimiz çok belli. Her şeyi dekor yapmak istedik iç mekanlara ve dolayısıyla işte B pilotu, bizim pilotumuzda geldik ve bir dönüm yaklaşık bir kapalı mekana bütün 24 tane mekanı kurduk. Bu bizim çok büyük avantaj oldu. Ve de aynı zamanda görsel olarak da dilediğimiz dekoru oluşturmuş olduk. Yani dilediğimiz ışığı, dilediğimiz pencereyi, kapıyı, duvarı, merdiveni, her şeyi İstediğimiz gibi yapmış olduk. O anlamda bir konsept işi oldu yani. Amaç diyebiliriz orada. Gençlerin ve çocukların teknoloji olan ilgisini arttırmak. Biraz daha bizim hikayemiz sadece bir de teknoloji ilgi arttırmak dışında biraz bir aile hikayesi. Sıcak bir mahalle hikayesi. Yani orada kötülüklerden arınmış, uzak kalmayı başarmış bir sıcak bir mahalle komedisi de var orada. Dolayısıyla karakterler var olan hikayenin içerisinde hep birbirine destek oluyorlar. Aslında biraz da onu da feyz almak istedik. Onu da insanlara feyz vermesini istedik. Çünkü o çok kalmadı. Hani bizim çocukluğumuzda olan şey hani herkesi tanıması, herkesin birbirini samimiyetle yani işte zaten bir sahnemizde komşusuna şey diyor yani alt kiracısına eğer açsan bize söyle çünkü hani komşu açken tok yatan bizden değildir gibi bir hani sözden yola çıkıyor. Dolayısıyla bunu da aslında tekrar bir yaşatmak istedik. Bizim 90'lı yıllarda hani gördüğümüz Bizimkiler dizisindeki o sıcaklığı hani yakalamak istedik. İnşallah bu da seyirciye geçer. Çocuklarımız, oyuncularımız teknoloji konusunda çok meraklılardı. Bir de çocuklar sünger gibi hemen her şeyi çok kolay absorbe ediyorlar. Bir hedef göstermek doğru olmaz ama çocukların eğitiminde bu süreçte bize yardımcı olan çok başarılı drone eğitmenleri, pilotları ve bu organizasyonu yapan kişiler vardı. Onlar bize çok yardımcı oldu. Çocuklar zaten hani sahne tarafı bir yana ama eğitim tarafı ayrı bir yana. O çok heyecanla gittiler ve çok ciddi eğitimler aldılar. Tabii ki sonuçta günün sonunda o droneları bizim oyuncularımız tabii ki şu ilk etapta kullanmıyor. Başka pilotlar kullanıyor ama şu an hani belki zorlasak başrol oyuncumuz hani bir race drone rahatlıkla kullanabilir yani. Çocuklar akılları ve dimağları çok açık olduğu için çok daha rahat kavruyorlar ve çok güzel yoğurabiliyorsunuz o anlamda. Yani büyüklerin mesela oyuncuların hani belli bir kalıbı oluyor çok doğal olarak. Yani bir yere yaşa kadar gelmiş ve bir seviyeye geldikten sonra bazı şeyleri bazen kırmak zor olabiliyor. Yani kırabilirsiniz de kıramayabilirsiniz ama çocuklarda o çok daha kolay oluyor. Çünkü algısı çok açık olduğu için çocuğun ve hani yoğrulmaya müsait olduğu için orada çok rahat oluyor. Bir de çok sevimli oluyor hakikaten. Yani çok severek çalışıyorum çocuklarla. Tabii kolay değil çünkü orada pedagojik durumlar var. Yani belli saat aralığında çalışmak zorundasınız. 8 saati geçemezsiniz. Onları yorgun tutamazsınız. Sonuç bir eğitimleri var. Okula gidiyorlar. Okuldan geliyorlar. Okul günleri çalışamıyoruz. O anlamda zor. Ama birebir çalışmada o kadar zor değiller. Tabii ki çocuk olduğu için bunların konsantrasyonları belli sürede tutabiliyorsunuz. Yani atıyorum tutup 3 saat aynı sahne tutamazsınız çocukları. Yani dolayısıyla kesmeniz lazım. Biraz dinlenmeleri lazım. Çünkü o andan uzaklaşıyorlar yoksa. Dolayısıyla onları hep hesaplayarak planlamamızı, programımızı yapıyoruz. Yani onların hani konfor alanını açık tutmaya çalışıyoruz ki
hem verim alalım hem de çocukların psikolojisini de etkilemesin bu durum. Şöyle bir kere teknik olarak o drone yarışları devam edecek ve çok daha büyük yarışlar geliyor ilk bölümdeki yarışın üzerine. Karakterlerin değişimleri beklenmedik seviyede gelecek. Hani özellikle kötü karakterin, Aspar'ın değişimi çok sürpriz olacak. Hani beklediğiniz daha yerden vurabiliriz. Onun dışında mahalledeki karakterlerin aksı hiç beklediği yerden ilerleyecek. Hani bazı karakterler belki oyuna küsecek. O durum bize başka bir hikaye yaratacak. Çok fazla sürpriz var aslında. Ya aslında Kod Adı Kırlangıç'ı nasıl izlesinlerden ziyade bir işi nasıl izlemek daha doğru. Bir kere çok konsantre izlemek lazım. Yani yönetmen olmak için sadece bir film izlemek değil. Aslında bence izlemek kadar okumak çok önemli bence. Hani merak etmek çok önemli. Yani merak etmeden hiçbir şey öğrenmek mümkün değil. Yani öğrenirseniz de bir seviyeye kadar getirebilirsiniz. Ama araştırma noktasında sadece film izlemek değil. Hani farklı disiplinlerdeki işleri de izlemek. Yani belgesel de izlemek, komedi de izlemek, aksiyon da izlemek, drama da izlemek ve bunların alt tarafında neyin döndüğünü, hikayesini ne anlattığını, dramatik mantığının ne olduğunu, aksın hani nerelere gidebildiğini ve nereden geldiğini, nereye dönüştüğünü araştırmak bence izlemeye çok şeydir. Yani biz mesela hani sonuçta günün sonunda bir gençlik işi yapıyoruz ama hani altındaki şeyi oturup sahneleri altında bir şeyler dolduruyoruz. Hani alt okumalar yapıyoruz. Bunu da sadece çocuklar için yapmıyoruz. Büyükler de anlasın diye. Büyükler de bundan bir şey hissetsin ve burada da böyle bir şey varmış diye durumlar yaşıyoruz. Bunları takip ederlerse aslında o sinemanın tadını biraz daha fazla alırlar diye düşünüyorum. Yani mesajdan ziyade hani keyif aldığım projelerde olmaya çalışıyorum. Kırlangıç çok keyif aldığım bir proje her anlamda. Hani hem ekip olarak hem yapım olarak hem de yapım konforu olarak hani çok çıkan işin sonucu da aynı şekilde. Sonuçta çocuk işleri genelde biraz daha böyle basit görülür ama hani biz hiç basit bir iş yapmıyoruz. Hani biz elimizden geldiği kadar sinematografisini koruduğu, hani dizi matematiğinden uzak, hani ve hani daha sonra da baktığımızda dönüp arkamıza baktığımızda 10 sene sonra 5 sene sonra evet biz bu işi iyi ki yapmışız diye bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ben bu yolda bakıyorum projelerime. Dolayısıyla her işte de aynı şeyi kollamaya çalışıyorum. İnşallah daha iyileri de gelir. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.